1450 sokak, içerisindeki arka sokak kafenin adıyla özdeşleşmiş, sokağı kullananlar tarafından arka sokak olarak adlandırılmıştır. 97 yılında kurulan arka sokak kafeyi 10 yıl öncesinden hatırlıyorum. Sıcak çikolatasıyla ünlüdür. Yolunuz düşerse denemenizi tavsiye ederim. Kafenin müşteri çoğunluğunu genelde okuldan kaçmış ya da çıkmış orta üst sınıf liseliler oluşturur. 1450 sokağın içerisinde bir de ilkokul bulunur, Salih İşgören. Kordondan bir sokak içeride, kilisenin paraleline düşer bu sokak. Çok da büyük olmayan Alsancak'ın YouTube görünmez kıldığı sokaklardandır. 1450 sokak bu nedenle hem kalabalığa yakın hem gözden uzak olmak isteyen gençler tarafından kullanılır. İçerisinde bulunan boşaltılmış, restorasyon bekleyen, 2 katlı Fransız demiryolu mühendisleri için yapılmış evlerin sakinlerinin olmayışı gözden uzaklığı kolaylaştırır. Okul kantininin yola bakan duvarı penceresizdir. Boşaltılmış evlerin tam karşısına denk gelen bir oturma ve yağmurdan korunma alanı sağlar. Sevgililer, torbacılar, özel bir konuda konuşmak isteyen insanlar kalabalıktan uzaklaşmadan bu alanı kullanırlar. Sokak, akşamları değnekçi denilen illegal otoparkçılar tarafından araba park yeri olarak kullanılır. Araçların olması, akşamları sokağın iki başından da bu olduğunun görülmesini zorlaştırır. Aynı zamanda olukta oturan kişilerin ışıkların da yardımıyla sokağa girenleri çok iyi görebilmesi, burayı mükemmel bir kaçış alanı olarak kullanılmayı kaçınılmaz kılar. 1450 sokağın çift katlı evleri, 1890'lı yıllarda Fransız demiryolu mühendisleri için yapılan ahşap cumbalı evlerin Alsancak'taki en güzel örneklerindendir. 2011 yılında dönemin Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan, evleri inceleyip arkeoloji müzesi yapılması konusunda belediyeden her türlü desteğin verileceğini söylemiş. Yanında bir okul da bulunmasından dolayı evlerin eskiyip yıkılma tehlikesi yaratması 2016'da parmaklıklarla kapatılmasına neden olmuştur. İzmir Türk Koleji sahibi Bahattin Tatış tarafından satın alınan evlerin iç ve dış kapılarındaki minik heykelcikler, süslemeler, zamanda bir yüzyıl öncesine dönmüşüz hissi yaratmaktadır. Restorasyon yapıldıktan sonra otel yapılacağı söylenen bu evler umarım Türk restorasyon katliamına kurban gitmez. Tabii ki otel bu sokağın gençler tarafından kaçış alanı olarak kullanılmasını, ışıklandırması, güvenliği ve müşterileri nedeniyle imkansız kılacak ve 10 yıldan fazla bir hafıza ve anılar değişimle beraber silinecektir. Ben de bu geçiş döneminde 1450 sokağın duyusal haritasını, kaybolacak bir sosyal mekanın şimdisini kayda alarak size sunuyorum.